8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz dil ve konuşma terapisti Enes Demirdağ. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Şimdi izleyiciler açısından bu dil ve konuşma terapisti olarak sizi tanıttık ama öncelikle bu ne demek? Hangi alanlarda siz çalışma yürütüyorsunuz? Buradan başlayalım. Tabii ki aslında çok geniş bir alan. Tüm konuşma problemleri bu alanların içine dahil. Bunlar neler? Otizmdeki konuşma problemleri, normal gelişim gösteren çocuklardaki konuşma problemleri, bunun haricindeki hekimlik problemleri, afazi, apraksi ve artikülasyon problemlerini içine alan geniş bir alan aslında. Aynı zamanda biz ekip olarak fizik tedavi, duyu bütünleme, akuaterapi, hareket eğitimi gibi alanlarda çalışmalarımızı yürüttük. Hala da dil konuşma terapisi, özel eğitim, oyun terapisi, çocuk, ergen ve yetişkin psikoterapiyle de ailelerimize ve danışanlarımıza hizmet vermekteyiz. Hocam peki uygulanan farklı tedavi yöntemleri var mıdır bununla ilgili? Tabii. Bu sorudan önce aslında şunu açıklasak çok daha iyi olacaktır. Kişi hangi problemle bize başvurdu? İlk başta bunun tespitinin yapılması gerekiyor. Eğer bir tanısı varsa biz değerlendirme sonucunda bu tanıya ek olarak farklı problemler gözlüyorsak değerlendirme sonucunda biz bilgilendirmesini yapıyoruz kişiye veya aileye. Daha sonrasında hekimlik problemi için ayrı, artikülasyon problemi için ayrı, gecikmiş konuşma problemi için ayrı veya bunun haricinde psikoterapi alanımızda anksiyete, kaygı, OKB, depresyon, alkol bağımlılığı gibi alanlarda değerlendirme sonucunda uygun terapi yöntemleriyle ve eğitim programlarıyla danışanlarımıza hizmetlerimizi sunuyoruz. Hocam bir şeyi sormak istiyorum. Rehabilitasyon merkezleriyle bu özel danışmanlık merkezleri, bu ikisinin arasındaki fark nedir? Aynı şey mi bunlar? Aslında farklar da var, benzerlikler de var. Ben de mesleğin ilk yıllarında 5 farklı rehabilitasyon merkezinde görev yaptım. Görev alanım dahilinde aldığım danışanlar veya problemler açısından çok büyük bir farklılık yoktu. Bir ekip yönetiyorum. Bu ekibimizde belli başlı kriterlerimiz var. Özellikle alanlarında uzman olmaları ve bunun haricinde velilerimize, danışanlarımıza yaklaşımları, profesyonellik çerçeveleri bizim için ilk etapta bunlar önemli. Daha sonrasında rehabilitasyon merkezlerinde birazcık daha kalabalık ve birazcık daha çocukların ve tanı kriterlerinin fark gözetmeksizin bir arada olduğu bir grup var diyelim. Ama bizim danışmanlık merkezlerimizde bu gruplar birbirinden bağımsızdır. Kişi terapiye gelir, terapisini alır ve dahilinde çıkar. Örneğin normal gelişim gösteren bir çocukla otizmli bir çocuğumuzu biz bir arada tutmamaya gayret ediyoruz. Çünkü tabii ki hepsi bizim çocuklarımız ama otizmli çocuklarda davranış problemleri, kendi etrafında dönme veya stereotipik hareketler olduğu için diğer normal gelişim gösteren çocuklarımız bunlardan bu davranışları kapabilirler. Bunu bir oyun zannedip günlük hayatlarına aktarabilirler. Rehabilitasyonlarda bunlara çok fazla dikkat edilmiyor ama biz bu konuda çok hassas ve özenli bir şekilde çalışıyoruz aslında. Peki Enes Hocam, şehir dışı, yurt dışı izleyenler muhakkak var şu anda ya da uzaktan gelmek isteyenlerle nasıl bir yolculuk yapıyorsunuz? Nasıl bir danışmanlık yapıyorsunuz? Onu da paylaşır mısınız? Tabii ki. Aslında biz bu konuya çok yabancı değiliz. Türkiye'nin 67 farklı şehrinden birçok danışanla çalıştık. Bizim burada belirleyici kriterimiz şu. Danışanın İstanbul'da kalma süresi aslında. Tabii ki tanısı, problemi bunlar için bir değerlendirme alıyoruz ve eğitim programı oluşturuyoruz. Ama ailenin talebi genelde şu yönde oluyor. İstanbul'da 20 gün kalacağım veya 2 ay kalacağım. Bu sürece uygun bir çalışma metodu istiyorlar. İstanbul'daki danışanlarımızla aradaki fark aslında şu. İstanbul'daki danışanlarımız zamana yayabiliyorlar. Ama yurt dışından veya şehir dışından gelen danışanlarımızın zaman anlamında problemleri olduğu için birazcık daha hızlı, etkin ve efektif bir eğitim istiyorlar. Bunun için de çocuk kaldırabiliyorsa eğer günde 4 seans veya 2 seans şeklinde her gün seans alarak ortalama 6 aylık bir süreci 1 aya indirgeyebiliyoruz tabii ki. Biraz önce otizmden bahsettiniz. Şunu da sormak isterim. Mesela otizmli bir çocuk veya bir bireyin tekrardan normal bir şekilde
konuşabilmesi mümkün mü? Aslında bu meslek hayatımda en çok aldığım sorulardan bir tanesi. Neredeyse her gün karşılaşıyoruz bu soruyla. Gerek değerlendirmeye gelenler, gerekse uzaktan soru soranlar olarak. Şimdi bu soruyu aslında ben ikiye bölmek istiyorum. Birincisi, normalden kastımız ne? Ailenin beklentisine ve eğitimcinin beklentisine. Bazı aileleri görüyorum ve diyorlar ki hocam bizden sonra kelimeyi tekrar etsin, bu bizim için yeterli. Veya kimi aileye bakıyorsunuz, hocam sadece isteklerini cümle kurarak ifade etmesi bizim için kafidir. Örneğin baba su ver veya karnım acıktı şeklinde. Ama biz buna konuşma olarak bakmıyoruz. Çünkü normal konuşma düzeyi çocuklarda özellikle bu şekilde değil. Ve bu çocukların yaşı ilerlediği zaman bu konuşmayla hayatlarına devam etmesi çok çok daha zor. Bizim baktığımız bakış açısı temelde 3 kritere dayanıyor. Birincisi anlamlı bir şekilde iletişime başlatabilmesi. İkincisi iletişimi sürdürebilmesi. Üçüncüsü anlamlı bir şekilde iletişimi bitirebilmesi. Şimdi bizler de burada bir konuşma halindeyiz. Ben gerektiği yerde iletişime başlatıyorum veya siz başlatıyorsunuz, iletişim sürüyor. Gerektiği alanda da göz temasıyla veya sözel anlamda iletişimi bitirebiliyoruz. Otizmde bunu başarabilmek gerçekten zor. Başarım var mı? Bir pragmatikten konuşacak olursak tabii ki de var. Hafif düzeyde olan otizmle çocuklarımızda özellikle erken yaşta almışlarsa tanılarını eğitimle çok daha iyi bir yerlere gelebiliyorlar konuşma düzeyi olarak. Ama hafif otizmin dışında orta ve ağır olan otizmli öğrencilerimizde durum birazcık daha zor seyrediyor. Çünkü sadece konuşma problemi değil, konuşma problemi için geliyor danışan ama duysal anlamda eksikliklerden dolayı, takıntılardan, tiklerden, göz temasından veya problem davranışlardan dolayı terapinin süresi uzayabiliyor, zorlaşabiliyor. Çocuğun aldığı verim de aslında düşebiliyor. Sonuç itibariyle aile sabırlıysa ve bize inanıp güveniyorsa illaki orta ve ağır düzeyde öğrencilerimizin de konuştuğu videolarımızı biz sosyal medyalarımıza paylaşıyoruz. Bunların da mümkün olabileceğini kanıtlamış oluyoruz aslında. Zor bir süreç, meşakkatli bir süreç ama sonuç itibariyle iyi bir eğitimle, iyi bir uzmanla çok daha iyi bir konuşmanın gelebileceği bir süreç. Peki Enes Hocam en çok hangi alanda talep var? En çok aslında şaşırtıcı bir şekilde aile danışmanlığından yana talep var. Bu ne demek? Örneğin ailenin Down sendromlu bir çocuğu var veya otizmli bir çocuğu var veya hekimlik problemi var. Ne yapacağını bilmiyor. Rehabilitasyon merkezine mi başvurayım, bir psikiyatriye gidip ilaç mı kullanayım veya danışmanlık merkezlerine mi gideyim, hangi eğitim programı uygulanması lazım? İstismara çok açık bir alan aslında bu alan. Tabii ki her hocamızın kendi alanında bilgileri iyidir, sonsuzdur ama yanlış yönlendirmeleri de günümüzde çok fazla görmekteyiz. Aile bu konuda birazcık daha güven istiyor ve kendisini kanıtlamış hocalarla birlikte yol almak istiyorlar. Bunun için de aileye çocuğa gün içerisinde yaklaşım, konuşma problemi ise eğer çocuğa nasıl yaklaşması gerektiği, konuşmayı açmaya zorlama adına nelerin yapılması gerektiği, diyet programı ise bunlardan yana destek gibi durumlarla biz ailemize destek olabiliyoruz. Özellikle yurt dışından ve şehir dışından olan ailelerimiz için. Aslında sizin buradaki rolünüzü bu tip bir tırnak içinde söylüyorum problemi olan bir çocuğun bundan sonraki hem yaşamının hem de tedavisinin yönetimi desem yanlış olmaz sanırım. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle hocam. Yani sadece tedavi anlamında değil, çocuğun gelişimsel anlamında da desteğinizi sürdürüyorsunuz veya Ya, tabii ki. yönlendirmeler anlamında da. Şimdi çok spesifik bir örnek vereyim. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bir öğrencimizi aldık. Aile konuşma probleminden yana geldi. Ama çocukta aşırı derecede bir kaygı var. Şimdi bu kaygının kaynağı ne? Gerçekten otizm mi, nörogelişimsel bir bozukluğa bağlı olarak bir kaygı mı yaşıyor çocuk? Yoksa ailenin psikolojik probleminden dolayı çocuğa geçmiş olan bir kaygı mı var? Şimdi bu ikisinin ayrımını iyi bir şekilde gözlemlememiz lazım. Ve sonuca ulaşmak adına bu gözlem dahilinde ya aileye destek vereceğiz ya da diyeceğiz ki evet bu otizmin bir sonucu, kaygı gerektiren bir durum ve bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyeceğiz. Ama biz ele aldığımız zaman ailede kaygı seviyesinin çok yüksek olduğunu ve ilk başta ailenin bir psikoterapi alıp daha sonrasında çocukla birlikte ilerlenmesi gerektiğini söyledik.
Ve inanın 3 seans sonra bir çocuktaki kaygı tamamen bitti. Ailenin bize geri dönüşü şu şekildeydi. Hocam biz eğer bu psikoterapiyi almamış olsaydık ilaç tedavisine başvuracaktık ve sakinleştiriciler kullanacaktık. Aslında bu kısa süreli bir çözüm. Evet, siz sakinleştiricilerle 1 yıl veya 6 ay çocuğu sakinleştirebilirsiniz, kaygıdan uzak tutabilirsiniz. Ama tabii ki bunun da sindirim sistemine veya bağırsak sistemine, zihin sistemine zararları illaki olacaktır. Son olarak şunu da soralım, izleyiciler açısından söylüyorum. Kendi çocuklarında ne tür şeyler gördüklerinde hani en azından size ulaşmaları lazım? Çünkü benim anladığım kadarıyla siz illa hasta olması da gerekmiyor. Çocuğun Evet. belirli bir herhangi bir yönelim farkı varsa bu konuda hem terapisini hem danışmanlık hizmetini Evet. veriyorsunuz gibi anlıyorum. Evet, doğru. Ne durumlarda size getirmeliler çocuklarını? Tabii ki şimdi çocukların gelişimsel anlamda birçok basamağı ve maddesi var aslında. Bu yürüme dönemi, emziği bırakma dönemi, emzirme döneminin uzun sürmesi, katı gıdalara geçiş, emekleme dönemi, konuşmaya başlama dönemi, örneğin 2 yaşta kullanılan kelime sayısı, ailelerimiz artık bilinçliler ve herhangi bir web sayfasını açtıkları zaman bu bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Daha çok suçu genetik kısmına atmaktan ziyade bir uzman tarafından gözlemlenirse çok daha iyi olacağını kanısına varmaları gerekiyor. Çünkü gelen ve pişman olan ailelerin birçoğunda gördüğümüz tablo şu: babası da geç konuşmuştu, biz o yüzden geç kaldık. Veya amcası da geç konuşmuştu, biz o yüzden geç kaldık. Erken yaşta tanı ve erken yaşta eğitim çok çok önemli. Örneğin çok basitinden bir artikülasyon probleminden bahsedeyim. Artikülasyon problemi seslerin net bir şekilde çıkmamasıdır. Örneğin kaleme talem demek gibi. Şimdi bunu 5 sene boyunca kalıplaştıran bir çocukla 3 sene boyunca kalıplaştıran bir çocuk bir olmaz. Evet, siz dil yapısını değiştiriyorsunuz, sesi düzeltiyorsunuz. Bu R sesi için de olabilir, hiç fark etmez. 3 senenin alışkanlığını değiştirmekle 5 senenin alışkanlığını değiştirmek çok çok farklı. O yüzden erken yaşta gelirlerse hem konuşmanın açılması hem de konuşmanın düzelmesi adına aileler daha şanslı olmuş olur. Yani neyin normal, neyin normal olmadığını ailenin tespit etmesi zor. Bu Evet. anlamda sizden bir yardıma ihtiyaç var Evet, gibi kesinlikle. anlıyorum. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle hocam. Bu tedavi sürecinden bahsettiniz. Mutlaka her çocuk için değişkendir ama aşağı yukarı süre anlamında sizin seanslarınız veya sonraki süreç anlamında da bilgi verirseniz izleyicilerimiz bu Tabii konuda ki. da bilgilensinler. Tabii ki az önce bahsetmiştim aslında. Örneğin konuşma problemi için ailenin beklentisi doğrultusunda biz hareket etmiyoruz. Yani bazı aileler şey diyor, evet bir otizmle geldik, hafif orta düzey konuşma geldi. Cümle yapısı var, 5N1K soruları var. Kim, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularına cevap verebiliyor. Bizim için diyor konuşma tamamlamda. Halbuki değil. Evet, belki çocuk 5 yaşında, normal 5 yaşındaki çocukların düzeyine getirdik ama biliyoruz ki nöro gelişimsel anlamda geri olan bir çocuk. Ve eksiklikleri muhakkak çıkacaktır ilerleyen yaşlarda. 5 yaşla eşitlenmesiyle bu çocuk 10 yaşa geldiği zaman illaki 8 yaşta veya 7 yaşta kalacaktır. Hem konuşma açısından hem de zihin gelişimi açısından. O yüzden biz bu kısmı ailelere çok fazla bırakmıyoruz. Biz doğru olanı söylüyoruz, tabii ki takdir ailelerindir. Diğer problemler için de aynı şekilde psikoterapi veya oyun terapisi ki özel eğitim için de durum bu şekilde aslında. Okul süreciyle ilgili de bir takım önerileriniz oluyor mu? Yani okul seçimi, sınıf seçimi, bu çocuğun alacağı eğitimle ilgili olarak da yönlendirmeler yapıyor musunuz? Tabii ki sınıf seçimi çok önemli. Özellikle 1. sınıf. Eğer konuşma gelmiş, cümleler gelmiş, kişi kendisini bir şekilde ifade edebiliyorsa, özellikle otizmde kaynaştırma grupları çok çok daha fayda sağlayabiliyor çocuklara. Neden? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir özel alt sınıfları vardır. Bir de normal çocukların gittiği sınıflar vardır. Özel alt sınıflarında genelde 3-4 tane öğrenci olur ve başlarında 2 tane öğretmen olur. Özel alt sınıfları tabii ki derecelerine göre ayrılmıştır ama çocukta konuşma var, kelimeler var, kendisini bir şekilde ifade edebiliyor, takıntılı davranışları yok. Bu çocuğu
takıntılı davranışları olan çocukların yanına alırsanız eğer bu takıntılı davranışlar veya konuşma problemleri kötüye doğru gider. Ama bir müddet hazırlanmış ve kendisini bir şekilde ifade edebilecek düzeye gelmiş olan çocuğu da normal çocukların arasına katabilirsek onlardan birçok şey öğrenecektir. Yani bu sadece konuşma anlamında değil, kendisini savunmayı, o düzene alışmayı, diğer çocuklar gibi kantinde sıra beklemeyi, kendi başına tuvalete gitmeyi yardımsız bir şekilde, birinden bir şey istemeyi, parmak kaldırmayı, kıskanmayı bile aslında ki normal çocuklardan öğrenecektir. O yüzden 1. sınıf çok önemli bizde. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Çok güzel teşekkür bir sohbet ederim. oldu. Teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Ne demek? 8'de Sağlık'ta konuğumuz dil ve konuşma terapisti Enes Demirdağ ile özellikle çocukların gelişimsel süreçlerinden ve otizmden bahsettik. Çok da güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek.